paylaşacağım. Aslında ben bu elbiseyi doğum günüm için dikmiştim ama sonrasında hemen sınavlarım başladığı için videosunu bir türlü sizinle paylaşamamıştım. Evet, şu an için çok yazlık bir model olarak kaldı ama kol ekleyerek böyle yine çok tatlı bir elbise elde edebilirsiniz. Bu da bence kış ve sonbahar için uygun olur. Ayrıntısı bol bir elbise olduğu için bir tık uğraştırıcı. Elbisemi yapmak Ama için ben 2 metre bütün kadar aşamaları poplin tek tek kumaş ince ince kullanıyorum. size anlatacağım. Bu kumaşın Umarım bazı faydalı yerlerinde olur. solgunluklar Dilerseniz vardı, hemen boyası başlayalım. akmış. O kısımları içeride kullandım. Göreceksiniz zaten şimdi. Öncelikle elbisenin üst bedeniyle başlayacağım. Şimdi böyle bir kalıp var. Daha önce videolarımda da kullanmıştım. Ücretsiz bir kalıp. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz. Kumaşımı 4 kat katladım. Çünkü 2 kat yapacağım üst bedeni. Yani astarlı olacak. Hepsini aynı anda kesmiş olacağım. Sadece buradaki beden parçalarını kullanacağım. Göğüs kısımlarını kullanmayacağım. Bu üçgen ve üstündeki uzun parçaları kesmiyorum yani. Elbiseyi ilk yaparken göğsünü de kuplu yapacaktım ama sonradan vazgeçtim ve değiştireceğim videonun bir kısmında. Şu anda kuplu yapacağım için bu üçgen parçaları falan da kalıp olarak koydum. Ama o sol üst köşedeki 3 parça var ya, üçgenler ve onun üzerindeki, onu kesmeyeceğiz. Şimdi parçalarımı ayırıyorum ikiye. Bir tanesi astarlık, bir tanesi dış olacağı için. Kalıplarımın üzerinde gördüğünüz gibi sayılar var. Bu sayıları birbirine denkleştirerek dikiyoruz. Yani hiç karışık bir şey yok. Zaten bir kere dikerseniz kalıbı ezberliyorsunuz. Olması gerektiği yerlere ortadan başlayıp kenarlara doğru ilerleyerek parçalarımı üst üste yerleştiriyorum. Gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikeceğim. Bu arada kalıpla alakalı sorular çok fazla geliyor. Ben açıklamalar kısmına hepsini açıklayacağım. Şu anda tam net söyleyecek kadar hatırlamıyorum ama nasıl yaptığınızı, hangi parçaları kullandığımı, her şeyi videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi bütün üst parçalarımı birbirleriyle birleştirdim. Burada dikiş paylarını ayırarak ütü yapmam gerekiyor. Şimdi gelelim kalıbı nasıl kendimize göre modelleyeceğiz. Göğsün altından itibaren dümdüz bir şekilde diğer göğüse doğru gidiyorum. Ve tam ortasını işaretleyip oraya doğru minicik yukarı çıkıyorum. Simetrik kesebilmek için ikiye katladım ve çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bakın, açtığımda şu anda ortadaki büzgüyü yerleştirmemiz için bir alan oluşturduk kendimize. Bunun için de önce bir dikdörtgen kestim. Buradaki açıklığın 1,5 katı uzunluğunda bir dikdörtgen kestim. Bakın bu şekilde. Ve bu dikdörtgenin uç kısmını yuvarlattım. Çünkü göğsün o kalıp kısmına oturması gerekiyor. Göz kararı yaptım ve büzgü yapacağımız için önemli değil. Ve bu kestiğim parçayı tam ortadan ikiye ayırıyorum. Uç kısımlarını 2 kez içeriye doğru katlayıp düz dikişle dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bu parçalarımı üst üste yerleştiriyorum tam diktiğim kadar ve bu alt kısımlarını minicik birleştiriyorum. Altta tüm olacak ama üstte böyle bir büzgü kısmı olacağı için orayı ayırmamız gerekiyordu. Şimdi gelelim büzgü yapmaya. Üstten 3 santim işaretliyorum. Ve bu işaretlediğim yerlerin arasını en geniş dikiş adım uzunluğunda dikiyorum. Diktikten sonra alt ipimi çektirerek bu parçayı büzdürüyorum. Ta ki bedenimizdeki o göğüs oyuğuna denkleşene kadar büzdüreceğim. Boy
Boylar aynı olduktan sonra büzgülerim kaçmasın diye ipimi bağlıyorum. Ve büzgümü homojen bir şekilde parçama dağıtıyorum. Elimle oynuyorum yani. Tam bu üçgene ortadaki dikişim denk gelecek şekilde, yani ortadan başlayarak buradaki kısma yerleştiriyorum. Yüzleri birbirine bakacak şekilde iğneliyorum. En ucundan büzgü yapmayacağız çünkü orada böyle saçma bir kulakçık oluşuyor fazla büzgü yaparsak. O yüzden 3 santim bıraktım. Güzelce iğneledim. Şimdi burayı dikiyorum. Astarlı olacağı için bu üst parçada pek fazla overlock kullanmadım. Gerek yok çünkü. İçeride kalacak zaten kirli kenarlar. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın böyle deniz kabuğu gibi çok saçma bir görüntü oluşturduk. Bu üst tarafındaki fazlalığı almam gerekiyor. Bu kısmı pratik kesimle böyle göz kararı yaptığım için sonradan düzeltmeler yapmamız gerekiyor. Tam ikiye katlıyorum ve ucundan 2 santim kadar aşağıya inerken kenara doğru azala azala burayı kesiyorum. Yani üçgen bir parça çıkardım. Bakın şu anda daha normal bir göğüs parçası oldu. Bunun üstünü büzdürerek kullanacağız. Şimdi bu parçada yaptığım aynı adımları tekrarlayarak bir parça daha diktim. Bu da bizim astarımız olacak. Kumaşım çok az olduğu için bakın iç göğüs kısmını solgun kısımdan yaptım ve kirli gibi duruyor. Neyse, parçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve bütün üst kısmını iğneliyorum. Dikişlerin vesaire denk gelmesi burada önemli. Birazcık dikkat ederek iğnelememiz gerekiyor. Ama zaten parçalar birebir kesildiği için kolaylıkla oluyor. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Yüzüne çevirdiğimde kabarıklık veya potluk yapmasın diye güzelce çıt atıyorum. Ve düzüne çeviriyorum. Büzgü kısmını yaptığımızda bu göğüs toparlanacak. Merak etmeyin, çok saçma göründüğünün ben de farkındayım. Şimdi buradaki kenarları bastırmak için güzelce bir ütü yapacağım. Bu şekilde görünüyor. Göğüs büzgüsünü ben kordonla yapacağım. Göğsün üst kısmının 1 santim kadar altından düz dikiş gidiyorum. Ve onun da yarım santim kadar altından bir dikiş daha dikip kordonumuz için tünel oluşturmuş olacağız. Bağcıkları yapıyorum. 2 tane şerit kestim. Kenarları içeride kalacak şekilde katlayarak düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu göğsümüze geçireceğiz. Burada tam bir astarlama yaptığımız için bağcıkları geçireceğimiz bir alan yok. İsterseniz sökebilirsiniz ama bu pratikte çok kolay olmuyor. Onun için ucunu minicik bir şekilde keseceğim. İç kısımdan keseceğim tabii ki. O dikişin başladığı yerin dibini kesiyorum. Ve kesiğimin içinden az evvel dikip hazırladığım bağcıklarımı geçiriyorum. Zaten orta kısmı boş olduğu için rahat bir şekilde ucunu çıkarabiliyoruz. Diğer taraftan da aynı şekilde bağcığımı geçiriyorum. Bağcıkların uç kısımlarını da iğneyle sabitliyorum. Buralardan dikip tamamen sabitleyeceğim. Hem de o kestiğim yırtığı kapatmış olacağım dikişle.
Bakın bağcıklarımı ayarladıktan sonra göğüs kısmı da kendini toparladı ve gayet güzel oldu. Şimdi gelelim eteğe. Etek için öncelikle bel kısmını ölçüyorum kalıptaki. Şimdi ihtiyacımız olan bu şekilde parçalar var. Bunu bir çan etekmiş gibi düşünebilirsiniz. Çok kısa bir çan etek. Üst kısımdaki parça belimin uzunluğu boyutunda zaten, onun üstü. Şimdi bu parçalardan bir tanesini kenara alıyorum ve altta kalan parçayı ikiye ayırıyorum. Aynı şekilde bir altındaki ikinci parçamı da öyle yapıyorum. Arka kısımdan fermuarlı olacağı için arkalarını ayırmamız gerekiyor. Bu arada bunlar da içeride kalacak. Ben yine kumaşın solgun kısmını kullandım, fark ettiyseniz. Kesmediğim parçaları bu kestiğim parçaların üzerine yerleştiriyorum ve kenarlardan dikiyorum. Bu şekilde arkası fermuara uygun bir çan etek elde etmiş gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim bunların üstündeki büzgülere. Bunun için öncelikle belimin 1,5 kat uzunluğunda bir şeride ihtiyacım var. Daha sonra bu parçanın altı, yani alttaki parçanın üstünün 1,5 katı uzunluğunda bir parça ve alttaki parçanın altının 1,5 katı uzunluğunda bir parça ihtiyacımız var. Bu parçalarım benim 18 santim. Bunları sırayla büzdüre büzdüre dikeceğiz. Eğer benim gibi eteğinizin üst kısmında bir azlık istemiyorsanız ve kumaşınız yeterliyse en üstteki parçayı biraz daha uzun yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bu parçaların üst kısımlarını büzdüreceğim ve hepsini tek tek ekleye ekleye katlı eteğimizi oluşturacağız. Öncelikle üstten başladım. Üst parçamı yine en geniş dikiş adım uzunluğunda bir kenarından diktim ve alt ipi çekerek büzdürüyorum. Üst parçamın beline hizalanacak şekilde büzdürdüm, eşitledim onları. Şimdi burada kontrolümüz şu şekilde olacak. Düz parça, yani çan etek olarak kestiğimiz parça böyle gelecek ve büzgü de üzerine yapışacak. Yani her zaman yaptığımızın aksine burada parçaları birleştirirken yüzleri birbirine bakarak dikmeyeceğiz. Yüzlerin ikisi de bana bakıyor gördüğünüz gibi. Bunu dikerken kontrol edin, kafanız karışmasın. Parçaların birbirine iğneliyorum. Ve buralardan dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın eteği kaldırdığımda da alttaki parçam görünüyor. Ve yine yüzü görünüyor. Böyle ilk parçamız hazır oldu. Şimdi gelelim ikinci parçaya. İkinci parça için de alttaki tarafı kullanacağım. Ve onun 1,5 kat uzunluğundaki parçayı en geniş dikiş adım uzunluğunda dikeceğim kenarından. Diktikten sonra yine boyları eşit olana kadar alt ipimi çekerek büzdüreceğim. Boyları eşitlendiğinde hemen iplerimi bağlıyorum ve büzgüleri o şekilde dağıtıyorum.
Ve dağıttıktan sonra yine yüzlerinin ikisi de bana bakacak şekilde üst üste yerleştirip iğneliyorum. Aynı mantık zaten. Bu kısmı da düz dikişle birleştirdim. Ve bu şekilde görünüyor. İkinci katımız da hazır. Üçüncü katımız için bu parçanın alt uzunluğunu kullanacağız. Ve en uzun kestiğimiz şeridimizi kullanacağız. Yine her şey aynı. Bir kenarını en geniş dikiş adım uzunluğunda düz dikişle dikip büzdürüyorum. İkinci iç parçamın alt kısmının uzunluğuna gelene kadar büzdürdüm ve şimdi büzgüleri dağıtıyorum. Bu kez yüzleri birbirine bakacak şekilde dikmemiz gerekiyor. Çünkü bu üçüncü ve son parça. İkinci parçamın altına büzdürdüğüm parçamı yerleştiriyorum. Yüzleri birbirine bakıyor. Tekrarlıyorum. Gösterdiğim yerlerden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın şimdi bunları üst üste kapattığımda katlı katlı iki katımız oluştu. Ve tek bir parçayla birleştirdik bunu. Şimdi ilk yapıp kenara ayırdığımız en üst parçayla da bunları birleştireceğim. En üst parçanın alt kısmını yüzleri birbirine bakacak şekilde ikili olan katlı eteğimin üzerine yerleştiriyorum. Ve iğneliyorum. Burada kafanız karışıyorsa yaparken videoyu açın, bir taraftan izleyin, bir taraftan yapın, daha kolay olur. Güzelce iğneledim. Diktiğimde bakın üçüncü katımı da eklemiş olacağım. Güzelce overlockla da temizledim bütün her tarafını ve eteğim hazır oldu. Artık bunu üst bedenime birleştireceğim. Bellerinden denkleştiriyorum ve dümdüz dikiyorum. Bu şekilde görünüyor. Bayağı aslında toparladık elbise kısmını. Şimdi bu 3 katlı eteğin etek uçlarını incecik içeriye doğru 2 kez katlayıp düz dikişle dikeceğim. Bu şekilde görünüyor. Fermuarı diktikten sonra yapamayız çünkü bunu. Bir de şu kenarlarda kalan şu an gördüğünüz kısmı da overlockla temizledim. Eteklerin uç kısımlarını da sabitlemiş oldum. Ve buraya uzun bir gizli fermuar aldım. Onu iğneliyorum. Eğer fermuar dikmekte zorlanıyorsanız size gizli fermuar dikmenin bütün püf noktalarını anlattığım bir video var. Onu sağ üst köşeye eklemiş olacağım. Dilerseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Diğer tarafa da fermuarın diğer kanadını yerleştiriyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Fazlalık kısmını kesiyorum. Ve alt kısmındaki açıklığı da dikerek birleştiriyorum. Videoda çok fazla ayrıntı olduğu için böyle fermuar dikme gibi kısımlara giremedim. Bir de hava kararmıştı ve saat geç olmuştu. Onun için de görüntü biraz kötüleşmeye başlamıştı. Çok fazla ayrıntıya giremedim dikiş makinesiyle gösterme şeklinde. Yetiştirmem gerekiyordu çünkü ertesi gün doğum günümdü. Alt kısımdaki açıklığı da kapattıktan sonra bu şekilde strapless bir elbisemiz oluştu aslında. Şimdi askı yapacağım. Askı için 2 tane şerit kestim. Bunları yüzleri içeride kalacak şekilde ikiye katlayıp kenarından dikiyorum.
Diktikten sonra düzüne çeviriyorum. Bunun için de ben overlockla dikip uzun bir overlock ipini bırakıp onu bir iğneye bağlayıp iğneyi de parçanın içerisinden geçiriyorum. Daha kolay geçiyor. Aynısını şişte de yapıyorum çok uzun parçalarda. İkisini de düzüne çevirdikten sonra güzelce ütüledim. Ve elbiseyi üzerimde prova ederek askı yerlerini belirledim. İğneyle tutturdum. Ve o belirlediğim yerlere askılarımı yerleştiriyorum. Aynı şekilde askının diğer ucunu da arka parçama yerleştiriyorum. Ve kenara uzunlukları eşit olacak şekilde diğer askımı da yerleştiriyorum arkaya. Buralardan dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ve böylece elbisem bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ben böyle artık hani bir tarafında soluklar olduğu için çöp muamelesi gören bir kumaştan böyle bir elbise çıkardığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.